Merhaba arkadaşlar, Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı bayramlar diliyorum. Belki bayramda görürsünüz, belki bayramdan sonra görürsünüz. Ama sonuçta bayramı geçirmiş olacağız. Yine define avına çıktık. Define Vadisi kanalı olarak. Küçük Vadi ile birlikte. Bugün de yollara düştük. Aracın gidemediği noktalarda yaya intigalle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdiden Rabbim güzel bir şeyler nasip eylesin düşüncesiyle dualarımız bu yönde. Küçük Vadi'de güzel bir bayram mesajı, tebriği göndersin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Yeni maceramıza hoş geldiniz. İyi seyirler. Teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor bayram? Bayram İyi geçiyor. aslında sana bayram. Aynen. Nasıl geçiyor anlat bakalım. İyi geçiyor işte. Küçük Vadi ile birlikte topluyoruz bir şeyler. Küçük enişteyle birlikte. He, En küçük vadi ile birlikte. yapıyoruz bir şeyler. Ortancı vadi. En büyük vadi olmak üzere 3 tane vadimiz var arkadaşlar. Küçük enişte, küçük vadi ve define vadisi olarak bayramı geçirmeye çalışıyoruz ama küçük enişteyle küçük vadi bayramı daha şen şakrak geçirdiklerini düşünüyorum. Doğru mu? Aynen. Harçlık topladınız mı? Topladık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Küçük vadi bayağı bir harçlık topladı. Yani beni geçecek zenginlikte, öyle söyleyeyim. Arkadaşlar, daha önce gelmiş olduğumuz bir bölge. Yukarıda bir 50-60 metre ileride güzel bir gömü bulduk. O bölgenin tekrar taramasını yapacağız cihazlarımızla. Çünkü bölgede tarihi izler var. Tarihi yaşanmışlıklar var. Biz de bölgenin boş olmadığını düşünerekten bölgeyi taraya taraya hem gözle hem de cihazlarla bölgeyi taraya taraya bugünümüzü böyle güzel bir keşifle inşallah sonlandıracağız. Rabbim herkese nasip eylesin diyoruz. Varacağımız noktada tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Gelmiş olduğumuz bölgede tam cihazlarımızla yürüyüş esnasında Küçük Vadi ile bir alan taramamızı aktif edelim dedik. İşin ilginç tarafı şöyle bir arkadaşlar. Şimdi burada yürüyüş esnasında alan taramamızı aktif ettik. Buradan bir sinyal aldık. Etrafa gezdik, dolaştık, baktık. Hiçbir yerde bir işarete rastlamadık. Ama burada güzel bir alan taramayla oksit modunda, şöyle göstereyim, oksit modunda güzel bir sinyal aldık. Diğer cihazlarımızı birazdan aktif edeceğim. Onlarla da kontrol edeceğim arkadaşlar. Sinyal alınca biraz heyecanlandık. Çünkü öbür şeylerine de baktık. İşte değerli ve boşluk, mineral gibi değerlere baktık arkadaşlar. Ama sinyal bayağı kuvvetli. Bizi heyecanlandırdı. Şimdi tekrar alan taramamı aktif edeceğim. Burada tekrar bir sinyal kontrolü yapacağım. Sizlerin huzurunuzda. Öbür diğer cihazlarımla da ne yapacağım? Sinyallerimi kontrol edeceğim. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görelim. Bölge şöyle bir bölgeydi arkadaşlar. Daha önce gelmiştik, doğru mu? Aynen. Kaç defa? 3-4 defa Ziyaret ettiğimiz bölge. Bir keşif esnasında kayalın bir tanesinde bir çizelge görmüştük. Hatırlarsanız bizi yakından takip eden, gerçekten ciddi manada bizleri izleyen, inceleyen abonelerimiz çok iyi farkındadır. Kayaların içinde bir çizelge vardı arkadaşlar. Hatta burada çok büyük bir define olduğuna dair bir rivayet vardı. Hatta güzel de malzemeler bulduk. O bölgedeyiz. Şimdi bu bölgede yeni bir veri bilgisi aldık. Veri bilgisine göre arkadaşlar bu bölge İngiliz işgali altında da hüküm sürmüş bir bölge. İngilizler de burada bir dönem burayı işgal ederek hükmünü sürdürdüğü söyleniyor. Yeni rivayetler, yeni tanılar, yeni bilgiler doğrultusunda bu bilgiyi de size sunmuş olalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Oksit modundayız. Bakın, oksit modunda tekrar alan taramamı aktif edeceğim. Bakalım almış olduğum aynı noktadan sinyali tekrar alacak mıyız? Hep beraber görelim. Hadi bakalım, ya nasip diyoruz arkadaşlar. Evet, alan taramamız tereddüt etmeden gene aynı noktaya
doğru döndü. Sen istiyorsan şöyle beni takip et. Bakın arkadaşlar, tam bu noktada alan taramamız güzel bir böyle bu şekilde güçlü bir sinyal aldı. Görüyorsunuz, harika bir sinyal. Diğer cihazlarımızda da sizlerin huzurunuzda bir kontrol sağlayacağım. Şimdi oksit modunda sinyal aldı. Bir de altın modunda şöyle aldık. Altın modunu aldık. Altın modunda da kaldırdığımızda yine aynı tepkimeyi bu şekilde aldık arkadaşlar. Evet, cihazımızı görüyorsunuz. Yine aynı tepkimeyi veriyor. Bir de dedik boşluk yapalım. Boşluk yaptık ama boşlukta herhangi bir tepkime vermedi. Şöyle göstereyim size. Bakın, kaldırdık. Cihaz hiçbir tepkimeye şey yapmıyor. Yani tepki vermiyor. Sadece ufak çaplı bir hareket etti, o kadar. Taşlık olduğu için bir mineral moduna bakalım dedik. Mineral modda da hani dedik bizi yanıltan bir durum mu var? Acaba hani aradığımız değerli değil de mineral mi? Minerale mi tepki veriyor falan. Hani cihazların yanılma payı var sonuçta. Bir de onun sağlamasını yaptık. Mineral modunu aldık. Mineral modda da arkadaşlar kendini bu şekilde ne yaptı? Bakın. Sağ sol yapması gereken yerde kendini tam ters istikamete dönerek kapattı. Yani herhangi bir şey olmadığına istinaden bir tepki veriyor cihaz. Şimdi dedektörümle ve yeraltı görüntülememle buraya bir bakacağım. Şimdi buranın ilginç yanı, burada herhangi bir işaret yok arkadaşlar. Kayalıkları göz gezdirdik. Sizde de şöyle bakalım kayalıklarımıza. Bakın, yerdeki kayalıklara bir baktık. Herhangi bir işaret rastlamadık. Şurada ufak bir oymalar var ama bunlar da bilmiyorum, işaret olabilir mi, olamaz mı? Bak, burada da varmış. Bu gözden kaçmış. Baksana, burada cep şeklinde oyma var. Bakayım. Vallahi ilk baktığımda ben göremedim. Biraz da ilgincime gitti. Evet, şurada bir cep şeklinde bir oyma var. Şurada da evet, bir kare şeklinde bir yapı var. Aslında bu kadar dikkatli bakmamıştım ama gerçekten ufak çaplı da olsa işaret var arkadaşlar. Şimdi şöyle kayalıklarımızı biraz daha dolaşalım. Seyircilerimiz de görsün gelmiş olduğumuz bölgede. Bölgenin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Ağaçlarla çevrili. Oda gibi bu. Evet, oda gibi. Şuradan giriş var. Buradan giriyorsun. Geri kalan hepsi oda gibi çevrili. Ya, eskiden burası böyle dükkan gibi bir yerdi de. Acaba şurada bir şeyler var mı? Bakın, burada da bu tarafa geçiş var. Yol bu tarafa doğru gidiyor. Aslında tam bir kamuflaj olmak için güzel bir nokta. Acaba diyorum, burada hani göçebe yaşayan bir millet, bir topluluk oldu da onlardan kalan bir şey mi? Yani ne bileyim, günlük eşya olabilir, at nalı olabilir, ne bileyim hayvan çanı olabilir. Acaba onlarla alakalı bir sinyal mi aldık diye endişe duydum. Şimdi diğer cihazlarımıza da baktığımızda olayı biraz daha netleştirmiş olacağız. Şöyle dedektörümüzü açalım. Dedektörümüzde yine büyük başlık kullanıyorum arkadaşlar. Küçük başlığımda ufak bir arıza çıktı. Servise gönderdim. Küçük başlık gelene kadar 41'lik başlıkla devam edeceğim. Şu an başlık yükleniyor. Şimdi şöyle bir şey var. Toprak analizi yapacağım. Bakalım toprak analizini verecek mi vermeyecek mi onu bilmiyorum. Çünkü cihazda hafıza var. Gelmiş olduğumuz bölgenin Ama bu başlığı yeni kullanıyoruz. Nasıl? Bu başlığı yeni kullanıyoruz ya, onda bir değişiklik olur mu? Hayır. Bu hafıza kartıyla alakalı bir durum, anladın mı? Başlıkla alakalı bir durum değil yani. Şimdi ne yapacağım? Şöyle onay tuşumuza bastım. Toprak analizi için, zemin ayarı için şöyle bir cihazımızı bir indir kaldır yapacağız. Evet. Bakalım nasıl bir tepkime verecek. Hafızalı bir sisteme sahip olduğu için bakalım toprak analizi yapacak mı, yapmayacak mı, hep beraber görelim. Evet, zemin ayarımızı yaptı. Tamam. Acaba şey diyorum, hani toprak analizi yaptığımız bölge şeydeydi, zirvedeydi. Bu noktada acaba farklı bir açı yakaladı da ona istinaden mi hani toprak ayarı yaptı falan diye düşünüyorum. Olabilir mi? Olabilir. Her yerde aynı olmak zorunda değil. Küçük vadinin de onayını alaraktan olabilir dedik. Zemin orayına, zemin ayarında yaptık. Onay tuşumuza bastık. Şimdi şöyle bir tarayarak çıkalım bakalım. Evet. Cihaz öttü. Vallahi öttü ama neye öttü?
Bakın. Bakın arkadaşlar 30 santim yukarıda. Toprağın altında ne kadar? Cihaz 30 santim yukarıda. Dur bak Topraktan 30 yüksekliği santim yukarıda. göstereyim. Görüyorsunuz 30 santim yukarıda cihaz ötüyor. Artık toprağın içindeki her neyse toprağın ne kadar derinliğinde onu bilmiyorum. Yeraltı görüntülemeyle onu da tahmini söyleyebilirim. Şöyle kaçlık bir değer veriyor? %90'lık bir değer veriyor. Ayrım yapıyorum. Ayrım yap. %90 altın. Oo. Altın değerinde verdi. Hani altın değerinde bir materyal, maden olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu altın çıkacak anlamına gelmesin. Yanlış anlaşılmasın. Altından daha değerli de olabilir. Altın da olabilir. Altına yakın bir değere sahip bir materyal de olabilir. Çünkü burada güzel bir sinyal yakaladık. Hem alan taramamızda hem de neyle arkadaşlar? Dedektörümüzde. Sadece ben şimdi şöyle bir açıyorum. Otomatik arama moduna geçeceğim. Otomatik arama modunda bakalım nasıl bir tepki verecek. Hep beraber görelim. Bakın arkadaşlar. Otomatik değerli diyor %90. Otomatik aramada da değerli ve %90 ne verdi? Sinyal verdi. Evet, şimdi dedektörümüzde de işimizi bayağı bir garantiye aldık. Burada. Doğru mu? Aynen. Şimdi yeraltı görüntülememizde ne yapacağız? Burayı güzelce bir zemin taraması yapacağız. Şimdi gelelim buna. Cihazımızı açtık arkadaşlar. Cihazımız açık. 3D tarama. Şöyle ya oynatıyoruz ya, o yüzden kitlemek istemiyorum. 3D tarama, canlı tarama, pinpointer, dosyalar, ayarlar. Hepsi aktif. Pinpointer'e bir girelim bakayım. Şöyle bir dolaştıralım. Bakın arkadaşlar. Yüzde 80, kaç? %80 lazım. %53, 62, 80. %80'e kadar %80'lik bir- değer veriyor. Aynen. Sinyal almış olduğumuz noktada. Doğru mu? Aynen öyle. Bakın %80'e kadar değer veriyor. Şöyle bir dolaştıralım bakayım. Bakın. Bakın %80'e çıkan bir değere sahip sinyal almış olduğumuz noktalar. Hassasiyeti arttırsak bir şey değişir mi? Yok yok, arttırma. Bakın %80'i gördük. Aynen. Maksimum ses 80. Maksimum 80'e kadar ulaştı arkadaşlar. Görüyorsunuz. 79-80 civarları gördük. Şimdi hemen telefonumuza dönelim. Telefonumuzda bir bağlanalım. Daha geniş ekran sunalım size. G-Podral diyoruz. Evet. Açtık. Şu an telefonda, pardon, ayarla bakalım. Önce ne yapacağım? Şey ya, pinpointer'de baktık ya. Hı. 5'e 5 ayarla. 5'e 5 bir bakalım, olmaz mı? Olur. Başladı. Başladı mı? Aynen. 1. Sesini açabilirsin. 2 3 Kırmızı, 4 mavi, 5 mavi. 1 2 Kırmızılık var. 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Oo. 5 1 son değil mi? Aynen. 2 3 4 5 Bayağı bir güzel grafik çıktı. İki farklı yerde de kırmızı verdi. Tamamladı. Kaydet diyoruz. Kaydediyoruz. Evet arkadaşlar, burada çok farklı bir açı yakaladık. İki farklı noktada sinyal verdi. Baksana şu kanallar Şurada da bayağı düzgün gidiyor. Su kanalları gibi kanallar var. Acaba zeminde gerçekten Biz suya baktık mı alan taramada?
alan taramada su modu yok. Su şeyi var. Su tuzağı modu var. Anladın mı? Suyla alakalı boşlukta sadece boşluk gösterirse su olabiliyordu. Şimdi şöyle bir güzellikle karşılaştık. İki farklı noktada acaba şöyle bir şey var. Bu sinyal tek bir noktada su kanalından dolayı iki farklı noktada hani tarıyoruz ya arkadaşlar. Ya belki üstünden geçiyordur malzemenin. Aynen. Şimdi taradığımız için iki farklı noktada mı tepkime veriyor? Onu merak ediyorum. Acaba tek bir noktadan mı çıkacak, iki noktadan mı çıkacak? Şimdi çalışmalarımızda bunu daha net ne yapacağız anlayacağız. Doğru mu? Aynen. Cihazımızı güvenli bir noktaya alalım. Kapattın mı? Kapattım. Tamam. Arkadaşlar cihazlarınıza hangi cihazınız olursa olsun, almış olduğunuz hangi cihaz olursa olsun iyi günlerde, güzel günlerde kullanın. Ama cihazlarınıza iyi bakın. Özellikle dedektör ve şeylerde yani hemen hemen hepsi çok hassas. En ufak bir darbede önüne geçilemeyecek bir hasar alıyor. Bunu biz bizzat çok... Ya öyle gidip de çekiç murç gibi kullanamazsın onu. Yani o yüzden cihazlarınıza dikkat edin. Bazı arkadaşlar sıfır cihaz alıyor. Artık kullanım esnasında çarpıyorlar mı, vuruyorlar mı bilmiyorum ama verim alamadıklarına dair şikayetler alıyorum. Üzülüyorum onların adına. O yüzden cihazlarınıza iyi bakın diyorum. Cihazlarınıza iyi bakmazsanız bir şeyler bulma ihtimaliniz çok düşük olabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen buranın çalışmalarını başlatacağız. Şimdi şeylerimizi, malzemelerimizi sen ne yap? Getir bana malzemelerimizi. Getir ha, cihazlarımızı getir. Evet, onları şuraya koy babacığım. Heh. Şimdi evet, küçük vadide biraz iş yapmış olsun mantığındayız arkadaşlar. Son olarak da pinpointerimize bakacağız arkadaşlar. Pinpointerin özelliği ne? Pinpointerimiz kazı esnasında Hassas tarihi eser çalışmak olur. için. Evet, tarihi eser olur. Para olur. Ne olursa olsun arkadaşlar. Bu gibi çalışma aletlerinin zarar görmemesi için, yani onlara, malzemeye, tarihi eserlere zarar vermemesi için pinpointerle zaman zaman bakıyoruz. Pinpointer şu kadarlık bir mesafeyi çekiyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. 10 santim, bilemediğiniz 15 santim gibi bir alanı çekiyor. O yüzden pinpointer önemli. Şimdi yüzeysel bir bakalım. Acaba yüzeye yakın bir noktada mı malzeme, değil mi? Onu bir görelim. Pinpointerimize bakıyoruz. Yani takım taklavatımızın önemini aslında size anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çoğu arkadaşlar ya ben sadece alan tarama alsam olur mu? Sadece işte yok dedektör alsam olur mu? Tabii ki olur. Ama nokta atışı bulamazsın. Ama ne kadar verim alırsın, ne kadar alamazsın onu bilemem yani. O yüzden her şeyin bir şey var arkadaşlar. Bu araştırma esnasında herkesin bir payı var. Bunları es geçmemek lazım. Pinpointerimizde herhangi bir şey yok. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu alanda güzel bir sinyalimiz var. İnşallah bundan güzel bir sonuç alacağız. Doğru mu? Aynen. Alanımız burası. Buradan güzel bir sonuç alacağız. İnşallah almış olduğumuz sonuçta da harika bir artık gömüyle karşılaşma umudundayız. Doğru mu? Aynen. Hadi bakalım. Kazmayı vurduk. Ya nasip dedik ha? Aynen. Bayağı da kayalık var yerde. İnşallah zorlanacağımız bir çalışma olmaz. Belli oldu. Burada levyeye ihtiyaç duyacağız.
Şurada büyükçe bir kayamız var. Levye nerede? Levye nerede? Nerede levyemiz? Burada. Ha, korktum bir an getirmedik diye. Ben de. Levye burada. Şu toprağı ayağımızın altından bir çekelim. Evet. Taşlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen. Bakın. Buraya bir şey gömülmüş. Belli yani. Çıkan taşlarımızdan da gayet belli oluyor. Oo, burası bayağı hareketlendi ha. Aynen. Oo, taşın yapısını görüyor musun? Aynen. Neye benziyor? Abi bir şeye benzetemem ben çok. Vallahi ben Örse benziyor bence. inek kafasına benzettim boynuzlar. Bence örse benziyor. Örs, he, doğru. Üzerinde demir dövülen örs taşlar var ya arkadaşlar. Ona da benziyor. Doğru, Küçük Vadi doğru söylüyor. Şöyle gösterelim. Örs taşına da benziyor. Şöyle çıkanları bir gösterelim bakayım. Oo, bak bunda da bir şekil var. Acaba taşlar da değerli mi diye düşünmeye başladım yani. Yanımıza götürelim bir tane. Ha, o nereye götüreceğiz? Müzeye mi? He. Abi biz bundan da bulduk diye. Abi süs olarak üstüne koyarsanız malzeme daha iyi görüntü olur. Vallahi olur. Aa, açılıyor vallahi burası yavaş yavaş. He? Aynen. Ne diyorsun? Bu ne? Bu da bir halta benziyor. Aynen. Şöyle bir toprağımızı bir alalım bakayım. Bir de pointerle bir bakalım. Bayağı da açıldık çünkü. Şöyle bir alalım. Burada büyükçe bir taşımız var. Altlara boş mu diye bakıyorum ama altlarında herhangi bir ses gelmiyor. Kapak taşı gibi duruyor değil mi? Aynen. Kilit taşı. Bak şurada da sıralı taşlar var. Aynen. Evet. Bayağı oynadı. Bu neye benziyor? Bilmem. Ben bir halta benzetemedim diyor ne? Aynen de şu yukarısı biraz kabartmalı gibi. Aynen. Şu görsel çok güzel ama gel bak Aynen. buradan bak. Ben tam hakim noktadan çekiyorum. Değil mi? Aynen. Bir pointerle bakalım mı? Bakalım. Demek ki daha malzeme 15 santim daha uzas. Bak burada ne var? Görüyor musun? Ne ya? Solucan. Evet arkadaşlar. Bir tane solucanımız var. Birazcık erken getirseydin solucanı tavuğa verirdik. Tavuklarımız vardı değil mi bizim? He. Bak burada bir yumurtlama oldu. Burada gene bir tane taşımız var. Taş var üstüne taş. Şunu mu? He. Burayı nasıl kaldırırız? Bir parça daha çıktı.
Ne diyorsun? Allah. Gitgide açılıyor kasamız. Aynen. Bir parça daha. Vallahi kopa kopa geliyor. Bir parça daha. Aynen. Valla dün Onur'a satranç öğrettim, tamam mı? O, Şu yanıma gel, şuraya çek. Şu açıyı. Evet. ben Onur'a satranç öğrettim. Tamam, ilk oynuyoruz. Ben böyle açtım, piyonları götürüyorum. Tamam. Baba bu fili çaprazdan getirmiş, tam böyle kralın önüne. Bana şah diyor. Diyorum sen onu nereden biliyorsun diyor. Sen öğrettin ya diyor. Direkt ilk öğretimden, ilk oyundan kapmış, biliyor musun olayı? Allah Allah. Ha? Diyor nasıl kaçacaksın şimdi diyor. Yiyeceğim ki ben seni diyor. Tehdit ediyor bir de. Ha? O da güzel. Küçükken işte fena. Aynen, Tekte çok fena. kapmış ha. Kapar, akıllı. Olayı. O şimdi her şeyi yeni öğreniyor ya. Normal yani onun tekte kapması. Bak burada halen aşağı doğru giden yumuşak bir nokta var. Ay ay. Şöyle bir Sinyal mi aldın? sinyal alır gibi oldu ama herhangi bir sinyal yok. Dur biraz daha çalışalım şurada. Şu oynak kısmı var ya. Oynak kısmını da açmak istiyorum. Anladın mı? Aynen. Ayağa geç, biraz daha geniş açalım. Ayağa kalk. Şurası da hareketli. Görüyor musun? Aynen. Bak. Burayı da alsak mı? Ne diyor? Al önce. Belki onun altındadır. Kapak taşı gibi bir şeydir o. Olabilir mi? Çekici ver bana, ben sokayım arasını. Şu taşı çıkarsana şunu. Hangisini? Şunu mu? Aha. Bak öyle daha kolay oldu. Evet. Bir büyük dağ taş. Aynen. Katman katman baksana. Evet. Aynen, enteresan değil mi? Aynen. Yapılara baksana. Aynen. Yoruldum ya. Aynen. Şimdi Bir pointerle bir daha bak belki. biraz nefesleneyim de kaya kaldırdık ya. Aynen. Küçük şu. Evet. Bak görüyor musun? Gide derinleşiyor burası. Aha. Bak. Aldı sinyali. Oo! Oo.
Evet arkadaşlar. Katman katman kayaları kaldırınca altından harika bir sinyal çıktı. Görüyorsunuz. İnşallah kayda değer güzel bir şey vardır. Şöyle bir hafif hafif yoklayalım bakalım. Bir dakika çıkmış zaten. Hani o burada var. Burada. Hoppa. Evet arkadaşlar. Güzellik tam da burada. Oo. Bu ne? Küpe benziyor. He? Olabilir. İnşallah içi dolu bir küptür. İnşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yaklaş. Şimdi şunu şöyle bir koyalım. Şimdi pointerimizle bir daha bakalım. Var mı şey? Yok. Dedektörümüzü getirelim. Getir bakalım. Dedektörümüze bir bakalım. Dedektörümüz açık arkadaşlar. Şöyle ekrana göster. Dedektör açık. Bu da oldu aynı şey. Evet. Onay tuşumuza bastık. Aşağı doğru indiriyoruz. %0. Herhangi bir tepkime yok arkadaşlar. Bakın. Gördünüz. Görüyor mu ekran? Görüyor. Görüyorum. Herhangi bir tepkime yok. Bekleme modunu aldık. İnşallah kaydı değer güzel bir şeydir. He? İnşallah. Aa, güzel. O ağır bayağı bak. Bakalım. Yeşile döndürüyor mu? Bak nasıl yeşile döndürüyor, görüyor musun? Ya, demek ki değerli. Gel bakalım. Oo, içinde de bir şeyler var. Şu düz kayayı masa gibi yap. Onun üstünde... Şu mu? Ha. Toprağını buraya mı döküyorsun? Yani. Belki içinde falan bir şey çıkarsa toprağa karışmaz. Vallahi hiçbir şey de çıkmadı. Şöyle bir temizle. Bak. İçinde hiçbir şey de yok. Aynen. Dışı kabartmalı gibi. Aynen. Bak görüyor musun? İçinde hiçbir şey de yok. Oo! Şuna Bu bak. ne lan? O ne ya öyle? Allah. Heykel la, bildiğin heykel. Aynen. Biz küp sandık, içine bakıyoruz. Vallahi. Dur bakalım, iyice çamurunu alalım. Çantada su vardı. Su değil de şöyle temizleyebildiğimiz kadar temizleyelim, Bak dokusuna bak. zarar vermeden. Şu fırçamız vardı. Şu sen çantadaki fırçayı bir getir. Şöyle bir karıştıralım, olmaz mı? Tamam. Şu pointerimizi bir kapatayım. Getir bakayım sen şeyi. Heh. Fırçayı bir getir. Bak düşmesin, hadi dikkat et. Yok. Şu çamurlarını bir alalım. Orada sivri bir şey yok değil mi? Burada sivri. Mil gibi bir şey. Murç gibi. Mil. Ben bilmiyorum. Aynen. Mil gibi bir şey yok değil mi? Çünkü çok acayip şey yapışmış. Bak su da var. Al, bu da var. Su değil de bayağı bir oksitlenmiş. Evet, fırça daha mantıklıymış, görüyor musun? Aynen, fırçamı kurutuyor, hemen alıyor. Evet. Şu yüz kısmına bayağı bir fırçala. Dur, fırçalayacağım. Güzel bir şey bulduk Şu vallahi. kısmının tüm detaylarına bakmak istiyorum. Baksana şuna. Aynen. Anahtar falan yok mu sana? Yok. Dal getireyim mi? Belki dallı falan. Dal getirsene, şu göz kısımlarına falan şey yapalım. Evet arkadaşlar, böyle bir güzellikle karşılaştık. Bakalım.
Ayrıldı mı lan? Ha? Ayrıldı mı şurası? Baksana. Aa, çatlamış. O zaman alttan tut, destek ver de kırılmasın. Dur. Baksana, bıyığı bile var. Allah Allah. Bir kralı almış sırtıyor ama. Değil mi? Aynen. Bakalım şekil olarak neye benziyor? Şekil olarak da şeye benziyor. Bardağa benziyor değil mi? Aynen. Bardak değil de şöyle arkadaşlar, Bak bardak çok değil ama çatladı bak orada. şöyle sanki özel bir kadeh gibi duruyor. Doğru mu? Aynen. Evet. Ben kadehe benzettim arkadaşlar. İngilizlerin bir şeysi olabilir mi? Bakın, saç örgüsü var arkasında. Doğru mu? Aynen. Ben mi yanlış görüyorum? Saç Örgü, örgüsü var. örgü. Dal var burada. Ben sana ne dedim? Bu bölgede İngilizler de hakimiyet sağlamış. Çünkü Demiştim. baksana, İngiliz bir adama gibi benziyor. İngilizlerin yüz hatları da. Şöyle aşağıdan tutalım. Evet. Arkadaşlar, değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ben bir kadehe benzettim. Şöyle harika bir kadeh. Ama bir kralın sülliyetinde bir kralı resmetmişler kadehe. Şöyle yakın çekimde yaparsak siz de anlarsınız. Çok yakın. Sağı solu kırılmış. Aynen. Biraz deformasyon olmuş. Şöyle Demek ki malzemesi dayanıklı göstereyim. bir şey değil bence. pas tutmaya da yüz tutmuş. İçinde ben başka şeyler vardır dedim ama içinde de hiçbir şey çıkmadı. Evet. Şöyle. Bugünün şerefine diyoruz arkadaşlar. Kadehimizi siz değerli abonelerimize kaldırıyoruz. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Bu esere süper teşekkür verilir yani. Doğru mu arkadaşlar? Bu esere süper teşekkür verilir. Sizlerden süper teşekkür bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle kadehimizi gösteriyorum. Harika bir eser. Evet. Şöyle bir içinde falan Paha göster bakalım. biçilmez bir eser. İçinde de diyebiliriz acaba öyle bir arkadaşlar. şeyler var mı? Valla bugüne kadar bulmuş olduğumuz tarihi eserlerin içinde en ihtişamlı tarihi eser diyebilirim. Aynen. İçi de böyle paslanmış. Kenarı da paslanmış Bir arkadaşlar. su koysana içine bakayım. Buralar, Delikli ama bak delikli. şuralar delik. Çatlamış ya. Su koysak da dökülür. Arkadaşlar, süper teşekkürün şerefine diyoruz. Doğru mu Küçük Vade? Aynen. Sizleri seviyoruz. Bizi takipte kalın. Bugünün güzel eseriyle günü sonlandırıyoruz arkadaşlar.